Günümüzün hızlı tempolu dünyasında sürekli artan beklentiler, bitmek bilmeyen sorumluluklar ve dış dünyanın bombardımanı altında ezilmek kolaydır. İş hayatının stresi, aile içi sorunlar, sosyal medyanın yarattığı kıyaslama kültürü ve daha pek çok etken iç huzurumuzu derinden sarsabilir. Kendimizi sürekli bir koşuşturma içinde mutsuz ve tatminsiz hissedebiliriz. Peki bu karmaşanın içinde kaybolmak yerine içsel bir sükunet ve dengeye ulaşmak mümkün mü? Stoacılık felsefesi bu soruya binlerce yıldır geçerliliğini koruyan bir cevap sunuyor. İç huzuru dış dünyada değil, kendi içimizde aramalıyız. Bu videoda Stoacılık felsefesinin temel prensiplerini ve bu prensiplerin günlük yaşamımızda nasıl uygulanabileceğini adım adım inceleyeceğiz. Stoacılığın zorluklarla dolu modern hayatımızda nasıl bir rehber olabileceğini, içsel dengeyi ve duygusal dayanıklılığı nasıl inşa edebileceğimizi somut örneklerle açıklayacak ve kendi yaşam yolculuğunuzda size ilham verecek pratik öneriler sunacağız. Hayatın yoğun temposu içinde savrulan, stres ve mutsuzlukla boğuşan birini hayal edin. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar süren yoğun bir iş günü, sürekli artan beklentiler, bitmek bilmeyen toplantılar ve baskı altında geçen sunumlar, işte başarısızlıkla sonuçlanan bir sunum, iş yerinde yaşanan bir hayal kırıklığı, belki de kariyerinde takılıp kalma hissi. Eve döndüğünde ise aile içi sorumluluklar ve ilişkilerdeki anlaşmazlıklar, çocukların ihtiyaçları, eşiyle yaşanan iletişim sorunları ve ev işlerinin yükü, dinlenme ve kendisiyle baş başa kalma fırsatı bulamadan sosyal medyaya sığınma isteği. Ancak sosyal medyada bir kaçış noktası olmaktan ziyade kıyaslama ve yetersizlik duygularını daha da derinleştiren bir alana dönüşüyor. Başkalarının mükemmel hayatlarını yansıtan paylaşımlar kendi hayatının eksik ve kusurlu olduğunu hissetmesine neden oluyor. İşte tam bu noktada bu birey rastgele girdiği bir kitapçıda tozlu rafların arasında Stoacılık felsefesi üzerine yazılmış bir kitapla karşılaşıyor. Kitabın kapağındaki sade ve anlamlı sözler dikkatini çekiyor ve merakla kitabı incelemeye başlıyor. Kitabı okudukça Stoacılığın sunduğu düşünceler zihinsel karmaşasının ortasında bir sığınak gibi beliriyor. Kontrol edebildiği ve edemediği şeyler arasındaki ayrımı fark etmeye başlıyor. Düşüncelerini ve eylemlerini yönetme gücünü keşfediyor. Dış dünyanın kaotik ve değişken doğasını kabullenmeyi öğreniyor. Yavaş yavaş hayata bakış açısı değişiyor, içsel bir dönüşüm başlıyor. Stoacılık, milattan önce 3. yüzyılda Antik Yunan'da ortaya çıkmış ve Roma İmparatorluğu döneminde özellikle Epiktetos, Seneca ve Marcus Aurelius gibi düşünürler aracılığıyla yaygınlaşmış bir felsefe okuludur. Stoacılık temelde günlük hayatta karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak, iç huzuru ve mutluluğu yakalamak için pratik bir yaşam felsefesi sunar. Bu felsefenin temelinde 3 ana prensip yatar: kontrol, kabullenme ve erdem. Birinci kontrolümüzde olanlar ve olmayanlar. Stoacılığın en temel ve belki de en önemli ilkesi, kontrolümüzde olan ve olmayan şeyler arasındaki ayrımı yapmaktır. Stoacılara göre hayatımızda kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz pek çok şey vardır. Kontrol edebileceğimiz şeyler genellikle içsel dünyamızla ilgilidir. Düşüncelerimiz, duygularımız, inançlarımız, değerlerimiz, eylemlerimiz ve tepkilerimiz. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler ise genellikle dış dünyayla ilgilidir. Hava durumu, başkalarının eylemleri, diğer insanların düşünceleri ve davranışları, geçmiş olaylar, gelecekte olacak olaylar ve fiziksel sağlığımızın bazı yönleri. Bu ayrımı anlamak ve uygulamak Stoacı yaklaşımın merkezinde yer alır. Çünkü Stoacılara göre mutsuzluğumuzun ve huzursuzluğumuzun temel nedeni kontrol edemediğimiz şeyler üzerinde gereksiz yere endişelenmemiz ve enerji harcamamızdır. Kontrolümüz dışındaki şeyleri değiştirmeye çalışmak yerine kontrolümüzdeki şeylere odaklanmak, enerjimizi ve dikkatimizi doğru yönlendirmek, iç huzuruna giden yolda önemli bir adımdır. Trafik sıkışıklığı. Trafik sıkışıklığı kontrol edemeyeceğimiz bir durumdur. Trafiği değiştiremeyiz, diğer sürücülerin davranışlarını kontrol edemeyiz. Ancak bu durumda nasıl tepki vereceğimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız bizim kontrolümüzdedir. Öfkelenmek, sinirlenmek, korna çalmak, stresi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Stoacı yaklaşım, durumu kabullenmek, sakin kalmak ve bu zamanı verimli kullanmaya çalışmaktır. Belki bir sesli kitap dinleyebilir, podcast dinleyebilir veya sadece sessizliğin tadını çıkarabiliriz. İş görüşmesinde başarısız olmak. Bir iş görüşmesinde başarısız olmak da kontrolümüz dışındaki bir sonuçtur. Elimizden gelenin en iyisini yapmış olsak bile işe alım kararı pek çok farklı faktöre bağlıdır. Stoacı yaklaşım, başvurumuzu yaparken elimizden gelenin en iyisini yapmak, mülakata hazırlanmak ve kendimizi en iyi şekilde ifade etmek üzerine odaklanmaktır. Sonuç ne olursa olsun kendi performansımızdan tatmin olmak ve öğrenilecek dersler çıkarmak
önemlidir. Reddedilmek dünyanın sonu değildir. Bir arkadaşın terfi alması. Bir arkadaşımızın terfi alması onun başarısıdır ve bizim kontrolümüz dışındadır. Bu durumda kıskançlık duymak, kendimizi yetersiz hissetmek yerine arkadaşımızın başarısını kutlamak, onun için mutlu olmak ve kendi hedeflerimize odaklanmak stoacı bir yaklaşımdır. Başkalarının başarıları bizim değerimizi azaltmaz. Hastalık. Hastalanmak da hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır ve bazı durumlarda kontrolümüz dışındadır. Hastalığa yakalandığımızda paniğe kapılmak, isyan etmek yerine durumu kabullenmek, tedavi olmak için gerekli adımları atmak ve iyileşmeye odaklanmak önemlidir. Sağlığımızı korumak için elimizden geleni yapabiliriz. Ancak hastalık kaçınılmaz olduğunda ona karşı direnç göstermek yerine onunla başa çıkmaya çalışmak daha yapıcıdır. 2. Kabullenme ve erdem. Stoacılığın ikinci temel prensibi kabullenmedir. Kabullenme, kontrol edemediğimiz şeyleri içsel bir direnç göstermeden olduğu gibi kabul etmeyi ifade eder. Kabullenmek, pasif olmak, pes etmek veya umursamaz olmak anlamına gelmez. Aksine gerçekliği olduğu gibi görmeyi, enerjimizi, dikkatimizi değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerinde harcamamayı, bunun yerine kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmayı içerir. Kabullenme, iç huzurunun ve duygusal dayanıklılığın önemli bir kaynağıdır. Stoacılar için erdemli yaşamak da son derece önemlidir. Erdem, stoacılıkta bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük gibi temel değerleri ifade eder. Stoacılar, mutlu ve huzurlu bir yaşamın erdemli yaşamakla mümkün olduğuna inanırlar. Zor durumlarda bile erdemli davranışlar sergilemek, doğru ve dürüst olmak, başkalarına karşı adil davranmak, korkularımızla yüzleşmek ve aşırılıklardan kaçınmak, stoacı yaşam tarzının temelini oluşturur. Kabullenme ve erdem kavramlarını günlük yaşamdan örneklerle açıklayalım. İşten çıkarılmak. İşten çıkarılmak, kontrolümüz dışındaki bir olaydır. Şirketin ekonomik durumu, yeniden yapılanma kararları veya başka faktörler iş kaybına neden olabilir. Bu durumda öfkelenmek, suçlu aramak, depresyona girmek yerine durumu kabullenmek, işsiz kalmanın getirdiği zorluklarla başa çıkmak için plan yapmak ve yeni fırsatlar aramaya başlamak stoacı bir yaklaşımdır. İş kaybı kişisel değerimizi azaltmaz. Sevdiklerimizin kaybı. Sevdiklerimizi kaybetmek hayatın en acı gerçeklerinden biridir ve kontrolümüz dışındadır. Kayıp karşısında üzülmek doğal ve insani bir duygudur. Ancak stoacı yaklaşım, kaybı kabullenmek, yas sürecini yaşamak ancak acının bizi tamamen ele geçirmesine izin vermemektir. Sevdiklerimizin hatıralarını yaşatmak, onlardan öğrendiklerimizi hayatımıza uygulamak ve geleceğe umutla bakmak önemlidir. Beklenmedik bir hastalık. Beklenmedik bir hastalık hayatımızı alt üst edebilir ve kontrolümüz dışındadır. Hastalık karşısında korkmak, paniklemek yerine durumu kabullenmek, tedavi sürecine odaklanmak, doktor tavsiyelerine uymak ve olumlu bir ruh hali korumaya çalışmak stoacı bir yaklaşımdır. Hastalık hayatın sonu değildir. Onunla başa çıkmak ve hayatı anlamlı bir şekilde sürdürmek mümkündür. Bu gibi zor durumlarda bile erdemli davranışlar sergilemek, sakin ve akılcı kalmak, başkalarına destek olmak ve olumlu bir ruh hali korumak, stoacı felsefenin bize öğrettiği önemli derslerdir. 3. Zihinden özgürleşme. Stoacılık, zihinsel huzura ve özgürleşmeye büyük önem verir. Stoacılara göre zihnimizi olumsuz düşüncelerden, gereksiz endişelerden ve dış dünyanın etkisinden arındırmak, iç huzuruna ulaşmanın temel yoludur. Zihinden özgürleşme, sadece kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmak, olumsuz düşünceleri fark etmek ve onlarla başa çıkmak, geçmişe takılıp kalmamak ve geleceğe dair aşırı endişelenmemek, temel ihtiyaçların ötesinde, isteklerden kaçınmak ve başkalarının düşüncelerine takılmamak gibi pratik tekniklerle mümkün olabilir. Günlük hayatta stoacılık uygulamaları, stoacılık felsefesi, teorik bir düşünce sistemi olmaktan ziyade günlük hayatta uygulanabilecek pratik bir yaşam felsefesidir. Şimdi stoacı prensipleri günlük hayatta karşılaştığımız bazı yaygın senaryolara nasıl uygulayabileceğimizi inceleyelim. İş yerindeki tartışma. İş yerinde bir tartışma yaşadığımızda diğer kişinin davranışlarını kontrol edemeyiz. Ancak kendi tepkilerimizi ve davranışlarımızı kontrol edebiliriz. Stoacı yaklaşım tartışmaya kapılmaktan sakınmak, sakin ve mantıklı bir şekilde iletişim kurmaya çalışmak, karşı tarafı anlamaya çalışmak ve kendi duygularımızı kontrol etmektir. Önemli olan tartışmanın bizi olumsuz etkilemesine izin vermemektir. Sosyal medya baskısı. Sosyal medya, mükemmeliyetçilik ve kıyaslama baskısı yaratabilir. Başkalarının idealize edilmiş hayatlarını gördükçe kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Stoacı yaklaşım, sosyal medyanın sadece bir vitrin olduğunu, gerçek hayatın daha karmaşık ve çeşitli olduğunu hatırlamaktır. Başkalarının paylaşımları üzerinden kendi değerimizi sorgulamamak,
gerçek hayattaki mutluluğumuza odaklanmak ve sosyal medya kullanımını sınırlamak önemlidir. Stoacılığı hayatınıza entegre etmek için öneriler. Stoacılık felsefesini hayatınıza entegre etmek ve iç huzuru bulmak için söyleyeceğim pratik önerileri uygulayabilirsiniz. Günlük meditasyon. Her gün birkaç dakika meditasyon yapmak, zihni sakinleştirmek, olumsuz düşüncelerden arınmak ve gün içinde daha farkında olmak için çok faydalıdır. Meditasyon, içsel sese kulak vermemize ve duygusal dengeyi sağlamamıza yardımcı olur. Teşekkür günlüğü tutma. Her gün teşekkür ettiğiniz şeyleri yazdığınız bir günlük tutmak, hayattaki pozitif şeylere odaklanmayı ve mutluluk duygusunu artırmayı sağlar. Minnettar olmak, mevcut durumumuzla barışmamıza ve hayatın güzelliklerini fark etmemize yardımcı olur. Temel ihtiyaçların ötesinde isteklerden kaçınma. Stoacılar, temel ihtiyaçların ötesinde aşırı istek duymanın mutsuzluğa yol açtığına inanırlar. Tüketim odaklı bir yaşam tarzı yerine sadeleşmek, sahip olduklarımızla yetinmeyi öğrenmek ve manevi değerlere odaklanmak iç huzurunu artırır. Stoacılık felsefesi, karmaşık ve zorlu modern hayatımızda iç huzuru bulmak, duygusal dayanıklılığı artırmak ve daha anlamlı bir yaşam sürmek için güçlü bir rehberdir. Bu felsefeyi benimseyerek dış dünyanın kaosuna rağmen içsel bir sükunet ve dengeye ulaşabilir, hayatın zorluklarıyla daha bilgece ve cesurca başa çıkabiliriz. Stoacılık sadece bir felsefe değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Hayatın kaosu hiç bitmeyecek. Trafik, iş stresi, sosyal medya kıyaslamaları hepsi orada olmaya devam edecek. Ama stoacılık bize şunu öğretiyor. Kontrol edebileceğimiz tek şey bu kaosa nasıl tepki vereceğimiz. Bugün bu videoda öğrendiklerinizi hayatınıza uygulayarak bir adım atın. Meditasyon yapın, teşekkür günlüğü tutun veya sadece bir nefes alın. Unutmayın, huzur dışarıda değil, içimizde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sakin kalın.